Franz Kafka, modern tarihin en büyük edebi figürlerinden biri olarak kabul edilir. Karanlık, rahatsız edici ve gerçeküstü anlatım tarzıyla tanınır. Bu tarz öylesine kendine özgüdür ki, ona benzeyen her şey artık Kafkaesk olarak anılır. Kafkaesk'in anlamını ve Kafka'nın yazarlığını kavrayabilmek için önce onun hayatına bakmak gerekir. Kafka, 1883 yılında Prag'da Hermann ve Julia adında bir çiftin çocuğu olarak doğdu. Babası Hermann, hırslı, sert ve saldırgan bir karaktere sahip, iş hayatında alt sınıflardan gelip kendi çabasıyla yükselmiş başarılı bir iş adamıydı. Zenginleşmiş, iyi eğitimli bir kadınla evlenmiş ve toplumun üst kesimlerinde yer edinmişti. Her ebeveyn gibi o da kendi ideallerine denk düşen bir evlat istiyordu. Ama Franz Kafka o çocuk değildi. Küçük, kırılgan, hastalıklı ve utangaç bir çocuktu. Bu yüzden kendi suçu olmaksızın babası için büyük bir hayal kırıklığı oldu. Babasının onu adam etmek uğruna gösterdiği sertlik, Kafka'nın içinde derin bir kaygı, suçluluk ve kendinden nefret duygusu yarattı. Gençlik yıllarında Kafka bu duygularla baş etmek için yazmaya başladı. Ama babası onun yazarlıkla uğraşmasına izin vermedi. Kafka'yı hukuk eğitimi almaya zorladı. Üniversitede hukuk okurken Kafka yazmaya devam etti ve orada ömür boyu dostu olacak Max Brod ile tanıştı. Brod, Kafka'yı ilk 3 öykü kitabını yayınlamaya ikna etti. Ancak bu kitaplar neredeyse hiç satmadı ve fark edilmedi. Mezun olduktan sonra Kafka, önce bir hukuk bürosunda, ardından bir sigorta şirketinde çalışmaya başladı. Uzun saatler, ücretsiz mesailer, bitmek bilmeyen evrak işleri ve absürt bürokratik sistemler arasında sıkıştı. Kafka mutsuzdu. Bu süreçte boş vakitlerinde yazmaya devam etti ve bugün en önemli eserleri sayılan Dava, Şato ve Amerika romanlarını kaleme aldı. Ama bunları yayımlamaya hiç çalışmadı. Çoğunu yarım bıraktı çünkü onları yetersiz buluyordu. Ömrünün büyük kısmını sigorta şirketinde geçirirken geceleri yazmayı sürdürdü. 1924 yılında 41 yaşındayken veremden öldü. Yaşamı boyunca eserlerinin değeri bilinmedi. O, yazdıklarının hiçbir işe yaramadığına inanarak öldü. Hatta ölüm döşeğinde dostu Max Brod'a tüm yayımlanmamış yazılarını yakmasını vasiyet etti. Ama Brod bunu yapmadı. Ve işte bu yüzden 100 yıl sonra hala Kafka'dan söz ediyoruz. Kafka'nın ölümünden sonra Brod, el yazmalarını düzenleyip yayımladı. Böylece Kafka, 20. yüzyılın en etkili edebi ve felsefi figürlerinden biri haline geldi. İronik biçimde, yüzyılın en büyük yazarlarından biri, hayatı boyunca masasının çekmecesinde duran metinlerle yaşadı. Dünyayı değiştirecek bir hazinenin üstünde oturduğunu fark etmeden ya da fark etse bile inanmadan. Babasının gözünde yetersiz bir hayal kırıklığı ama tarihin gözünde insanlığın sesi oldu. Bu bize şunu düşündürür. Dünyada Kafka gibi kaç kişi yaşadı ve öldü? Kendi potansiyelini hiç görmeden kaç insan sesi dünyayı değiştirebilecekken onu hiç duymadan yaşadı? Ve kaç kişi öldükten sonra kim olacağını asla bilemeden yaşar? Kafka'nın eserleri kurtuldu ve onun adıyla anılan tamamen yeni bir düşünce biçimi doğdu. Kafkaesk. Kafkaesk terimi genellikle kapitalist, yargısal ve bürokratik sistemlerin karmaşık, anlamsız doğasını anlatmak için kullanılır. Kimsenin tam olarak anlamadığı, sistemin kimseyle ilgilenmediği bir idari kabus halidir bu. Ama Kafkaesk sadece bu sistemleri değil, bu sistemlerin içinde sıkışan insanların duygusal tepkilerini de ifade eder. Dava romanında kahraman Joseph bir sabah evinde ansızın tutuklanır. Hiç kimse ona neden tutuklandığını söylemez. Kendini uzun, saçma
karmaşık bir yargı sürecinin içinde bulur. Romanın sonunda suçunun hala ne olduğunu bilmez. Ama yine de suçludur. Dönüşüm adlı öyküsünde ise Gregor Samsa bir sabah böcek olarak uyanır. Hiçbir açıklama yoktur. Yine de ilk düşündüğü şey işe gidemeyeceği, patronuna ne diyeceği ve ailesine nasıl bakacağıdır. Artık bir böcek olduğu halde toplumsal rollerin ve sorumlulukların altında ezilir. Sonunda ailesi için bir yüke dönüşür. Her iki hikayede de kahramanlar anlamsız ve açıklanamaz durumlarla karşı karşıyadır. Ne kaçabilirler ne çözebilirler. Kaderleriyle baş edemezler. Çünkü anlam yoktur. Kafka'nın yazılarındaki temel damar absürtle yüzleşmedir. İnsanın anlamsız bir dünyada anlam arayışıdır. Karakterler çabalar, akıl yürütür, direnmeye çalışır. Ama her şey sonuçsuz kalır. Yine de vazgeçmezler. Belki de Kafka'nın demek istediği budur. İnsanın anlamı asla bulamayacağını bilse bile onu aramaktan vazgeçmemesidir. Bilinçli, akıl sahibi varlıklar olarak evrenin saçmalığıyla savaştıkça aslında kendi iç mücadelemizi yeniden üretiriz. Ve belki de içten içe bu mücadeleyi istemekteyizdir. Bu sadece bir yorumdur. Kafka'nın eserleri belirsizliği ve rüya gibi yapısıyla sayısız farklı anlam taşır. Belki o, saçmalığı ciddiye almamamız gerektiğini söylüyordur. Belki de tam tersini. Ya da belki de hiçbir fikrimiz olmayacağını anlatıyordur. Gerçekte yalnızca Kafka'nın kendisi eserlerinin ne anlama geldiğini bilebilirdi. Ve belki o bile bilmiyordu. Ama bir şey kesindir. Kafka'nın yazdıkları, edebiyatı, felsefeyi ve insanlığı derinden etkilemiştir. Dünyanın dört bir yanındaki okuyucular, onun sayfalarında kendi kaygılarını, suçluluklarını ve varoluşsal yalnızlıklarını bulmuştur. Kafka'nın hikayesi aslında o kadar da nadir değildir. Zalim bir baba, talihsiz bir hayat, hastalıklı bir beden. Bunlar pek çoğumuz için tanıdık şeylerdir. Hatalı ailelerde, yanlış yerlerde doğmak, yeteneğini hiç fark etmeden ölmek, bir bürokrasi çarkının dişlisi olmak, nedensiz bir varoluş kaygısı hissetmek. Bunlar hepimizin zaman zaman yaşadığı Kafkaesk anılarıdır. Kafka'nın büyüklüğü, benzersiz bir şey anlatmasından değil, herkesin yaşadığı sıradan şeyi olağanüstü bir biçimde anlatmasındadır. Hayatın tanımlanması güç ama hepimizin bildiği duygularını kelimelere dökmüştür. Yazar Anne Rice, Kafka'yı anlatırken şöyle demişti: "Eğilip bükülme, ruhunu modaya göre düzenleme. Onu sulandırma, mantıklı göstermeye çalışma. En güçlü takıntılarını acımasızca takip et." Kafka, insanın karanlık yanlarından kaçmayı değil, onlarla yüzleşmeyi önerdi. Gerçekliği çarptırarak onu insan deneyimine daha doğru biçimde yansıttı. Ve bu sayede başkalarının da kendi iç dünyalarını dürüstçe görmeleri için bir alan açtı. Bir mektubunda şöyle yazmıştı: "Yalnızca bizi yaralayan, delip geçen kitapları okumalıyız. Okuduğumuz kitap bizi başımızdan vurmuyorsa niye okuyoruz ki? Bizi mutlu etmek için mi? Tanrım, mutlu olmak isteseydik kitaplara gerek kalmazdı zaten." Kafka'nın yapıtları, mutsuzluğa teslim olmamamız gerektiğini hatırlatır. Tüm saçmalıklara ve acılara rağmen devam etme arzusunu taşır.